Merhabalar arkadaşlar, yine geldim, ben geldim, Achtung diyorum. Ozan Kurtbay yine yayında arkadaşlar. Hafta sonu Astro Veri Datalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mayday diyerek bugüne başlıyoruz arkadaşlar. Açalım Solar Fire'ı. Açtık Solar Fire'ı. Ayın 22-8'inde dönelim. Bugün ayın 28'i, yarın 29'u ve pazartesi ayın 30'u. Arkadaşlar. Şimdi pazartesi gününe kadar, pazartesi günü ay Başak Burcu'nda olacak. Bir toprak elementinde. Yani eksi bir burçta ve haftaya Ay Başak'ta burada görüyoruz. Hemen göstereyim. Ondan sonra Ay Terazi'de hava elementi Venüsyen bir burç. Artı matematikte artı. Ay Akrep ve hafta sonunu Ay Akrep'te yine eksi bir burçta kapatıyoruz. Yani eksi, artı ve eksi. Ama söylemek zorundayım. Ayın ikisinde Terazi burcunda bir dolunay var. Bir tamamlanma. Artı bir tamamlanma. Ve onun dışında önümüzdeki hafta pazar günü pazartesiye bağlayan günde Venüs gezegeni paradan, iletişimden, üst bilgiden, yenilenmeden ve flörtleri yöneten Venüs gezegeni eksi bir burç olan Boğa burcuna, Koç burcundan geçiş yapmakta. Şimdi eksi bir burç olmasına rağmen Achtung, dikkat, Venüs Boğa burcunu yöneten bir gezegendir. Kendi yönettiği burca geçiş yapıyor. Eksi olmasına rağmen Venüs bütün özelliklerini sergileyebiliyor. Çünkü bir gezegen kendi yönettiği bir burca girerse bütün hünerlerini, bütün karakteristik hünerlerini sergileyebilir. Şimdi önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor. Boğa burcu element olarak topraktır. Eksi bir burçtur. Düzeni temsil eder. Parayı temsil eder. Konforu temsil eder. Yemeği temsil eder. Estetiği temsil eder. Para, konfor, düzen, keyif, estetik. Bunlar önümüzdeki hafta etkin olacak hayatımızda pazartesi günü itibariyle. Daha çok paraya odaklı, daha çok estetiğe odaklı, daha çok konfora odaklı ve güzelleşmeye odaklı bir 3 haftalık süreç bizi beklemekte. Matematiksel olarak eksi, bir şeyleri yapılandırmak isteyeceğiz. Aynen, bir şeyleri yapılandırmak isteyeceğiz. Konfor alanımızda, cüzdanımızda, evimizde, çünkü boğa ev ve hane demektir. Yemeğe odaklı olabiliriz. Bunu kontrol altında tutmakta fayda var. Veya bedensel olarak estetiğe önem vermek isteyebiliriz. İsteyebiliriz değil, olacak zaten. Çünkü matematiksel olarak bu olacak bir hafta. Ay Başak Burcu'nda, Venüs Boğa burcunda, ikisi de toprak elementi, ikisi de eksi bir burç. İkisi de eksi matematiksel olarak eksi. Merkür Balık burcunda, o da eksi. Mars Balık burcunda, o da eksi. Haftaya eksinin, yani bizim gelişmemize ağırlık veren bir hafta olacak. Ama bunu yaparken haftanın tam ortasında artı bir tamamlanma yaşayacağız. Artı bir tamamlanma. Terazi burcunda.
Tarotta 11 numaralı kart demek. İletişimsel olarak, çünkü terazi iletişimi, sahneyi temsil eder. Bol bol iletişim demektir. Sahneye çıkmak ve iletişim kurmak demektir. İletişimsel olarak bir maddesel tamamlanma haftasına gidiyoruz. O tamamlanmayı geçtikten sonra Ay Aslan Burcu'ndayken işlemci değişiyor demiştim. O değişen işlemcinin tamamlanma çarkı dönüyor. Matematiksel olarak çat diye dişli, matematiksel olarak enkor, dişli, kor orada oturuyor işlemci. İşlemci orada oturduktan sonra tıkır 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 matematiksel işlem yapmaya devam başlayacak. Yeni bir model, yeni nesil bir işlemci olarak. Ve bunu yaparken Venüs kendi evinde olacağı için Boğa burcunda matematiksel olarak daha çok sayısal, elle tutulur verilere gitmek isteyeceğiz. Ama Mars ve Merkür Balık burcunda olduğu için yoğunlaştırıcı ve yenileyici, gelişime odaklı bir hafta geçireceğiz. Hep daha artıya gitmek zorundayız. Mutlak bu. Niye? Başak eksi, Balık eksi, Akrep eksi, Boğa eksi. Zorunlu olarak bir şeylerin arkasından koşturmak zorunda kalacağız. Geri çekilirsek geride kalırız. Çünkü zaten ekside. Tertemiz bir şekilde. Zaten ekside. Venüs zaten 3 haftalık süreç içerisinde Uranüs gezegeni ile bir kavuşum içerisine girecek. Bu da bize daha beter eksiye doğru kristal bir dönüşüm sağlayacak. Ama buna daha 3 hafta var. Önümüzdeki haftanın sonunda bu tamamlanmanın ardından o tamamlanmanın dönüşümünü yaşayacağız. Akrep burcu. Dönüşüm bitmiş olacak. Yeni işlemci çıt diye oturacak. Aşağısını dönüştürecek. Çünkü işlemci yeni nesil. Matrix kodları gibi bizi aşağı doğru dönüştürmeye başlayacak. Ay Akrep burcundayken önümüzdeki haftanın sonunda zorunlu olarak bizi dönüştürecek. Akrep burcunun yönetici gezegeni kimdir? Plüton. Plüton nerede? Kova burcunda. Burada Kova burcunda. Bizi daha üst bir noktaya götürmek için zorunlu bırakacak. Bunu yapmak zorundayız önümüzdeki hafta. Önce Başak'la bir yenilenme. Çünkü Başak yenilik burcudur. Ondan sonra şimdi kor geldi mi Ay Aslan'da? İşlemci değişti mi? Evet, bu bizi yenilenmeye itecek. Ay Başak'ta yenilenmeye doğru götürmeye başlayacak. Bu esnada Venüs Boğa burcuna geçiyor. Yenilenmeyi maddesel yönden konfor alanımızda daha estetik bir hale sokabilmek için yapacağız. O yenilenmeden sonra denge oturacak. Ay terazide denge tamamlanacak. Denge tamamlandıktan sonra dönüşüme gireceğiz. Dan diye. Nereye? Plüton Kova'ya. Daha üst boyuta. Daha üst bilince girmek zorundayız matematiksel olarak. Zaten önümüzdeki hafta. Eksiler haftası. Çaba sarf etmek zorunda kalacağız. Eksi, eksi, eksi. Eksiler bir şeyleri inşa etmek. Güneş nerede? Koç burcunda. Yaşam alanımızı inşa edeceğiz. Satürn nerede? Koç burcunda. Yaşam alanımızı inşa edeceğiz. Neptün nerede? Koç burcunda. Neptün hayal etmek. Satürn disiplinli bir şekilde Güneşin verdiği enerjiyi hayallerinle birleştirip, yapmak istediklerinle birleştirip, hedefinle birleştirip, targetle birleştirip oraya doğru ilerlemek zorundayız. Mars Balık burcunda zenginleştirici. Balığı Jüpiter yönetiyor. Zenginleştirici olasılıklar.
Merkür zenginleştirici olasılıklar. Zenginliğe, genişlemeye doğru götüreceğiz. Götürmek zorundayız önümüzdeki hafta. Mantık olarak bol bol üretim yapacağımız bir hafta ve yapacağımız üretim yeni işlemci olduğu için çok daha ötede bir noktaya bizi götürecek matematiksel olarak. Çünkü Ay Aslan burcundayken Plüton karşıtlığı göstereyim. Dön geriye. Hop. Ay Aslan. Plüton karşıtlığı. Bizi işlemciyi yeniledi. Aslan beyin demek. Bu işlemciyi yeniledi. O tamamlanmayı, o yenilenmenin tamamlanmasını yaşayıp ondan sonra etrafımızdaki yenilenmiş bir işlemciyle etrafımızdaki mal varlığına, maddesel bütün dünyayı da matematiksel ve mantıksal yönde işlemeye başlayacağız. Yenilik gelmeye başlayacak. O yenilik Ay terazideyken tamamlanacak ve Ay akrepteyken mecbur, mantık bu. Eğer ne beklenir işlemci değiştiğinde? Yenilenme beklenir. Bütün donanım yenilenir ve daha hızlı çalışmaya başlar. Bütün programlar güncellenir. Çünkü işlemci değişti. Her şey daha hızlı çalışmaya başlar. Ondan sonra tamamlanır bilgisayar, tamamlanır ve sen bunu daha güncel ve daha aktif ve daha hızlı bilgisayar kullandığın için hayatını dönüştürmeye gidersin. Dönüşmek zorundadır mantık olarak. Bu mudur? Budur arkadaşlar. Şimdi bakalım Güneş burcu ve yükselen burcu koçları bu nasıl etkiliyor? Güneş burcu ve yükselen burcu koçlar. Önümüzdeki hafta Venüs sizin 2 numaralı değerler evinize giriyor. Yani maddesel yönden çok verimli bir hafta. Mantıksal ve matematiksel olarak bunu kullanmak zorundasın. Çünkü Ay Aslan'da işlemciyi değiştirdi. Alçalan ne? Terazi. 6 numaralı ev Başak. 5 numaralı ev Aslan. 5 numaralı evde yaratıcılık boyutunda üst versiyon çalışıyorsun artık. Bunu bilinçli kullan matematiksel olarak. Ve önümüzdeki hafta Ay Başak'ta organizasyonları bilinçli bir şekilde yenileyerek götürmen lazım. Ondan sonra 7 numaralı evinde dolunay olacak, ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde bir tamamlanma yaşayacaksın. O tamamlanmadan sonra yepyeni bir kariyer noktasına doğru dönüşeceksin. Ve bu dönüşmeyi başkalarının kaynaklarının artısıyla yapacaksın. Hem Venüs Boğa'da 2 numaralı evde kendi değerlerin artıyor. Oraya verim geliyor. Üstüne bir de Ay Akrep'te başkalarının kaynakları dönüşmenin son noktası olacak önümüzdeki hafta. O yüzden bu yenilenmeyi çok iyi bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç nokta. Mantığın dışına, matematiğin dışına çıkamazsın. Bitti. O artık geride kaldı. Eski hal geride kaldı. Yeni hal dünden beri başladı. Ve bu dolunayla beraber tamamlanacağız. Ve sen ciddi manada adım yükselteceksin Sayın Koç burcu. Bu mudur? Budur. Gelelim Sayın Boğa burçlarına. Sizin yaratım 5 numaralı ev. Neyle yaratım? Venüs 1 numaralı eve geçti. İşlemcin nerede? 2 numaralı ev ikizler, 3 numaralı ev yengeç, 4 numaralı ev aslan. 4 numaralı evde bir güncellenme oldu. İşlemci değişti. Orada yapacak bir şey yok. Bu senin var olan geçmişini büyük bir hızla ayıklayacağın, modülün kopacağı manasına gelir. Bu modül bu hafta senin yaratıcılığınla
tamamlanmaya gidecek. Sen ekleyeceksin. Ve organizasyonlarda bir tamamlanma olacak. Tık, o artık kopacak. O geçmiş artık kopacak. Son dönüşüm aşamasını ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde son noktayı sen koymak zorundasın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar. Bunu yapmak zorundasın. Yapmazsan ciddi kayıplar verirsin. Düz mantık, matematiksel mantık. Bitti. Ya bunu yapacaksın. Çünkü artık geçti. İşlemci değişti. Yapacak bir şey yok. Ve bu hafta bunun tamamlanması yaşanacak. Ondan sonra da bambaşka bir noktaya doğru geçmeye başlayacaksın. Artık eski ortamın arrivederci. İstesen de yapamazsın. Zorundasın sayın boğa. İstesen de yapamazsın. Nokta. Gelelim sayın ikizler burcuna. Güneş burcu ve yükselen burcu ikizler. 4 numaralı ev, 5 numaralı ev, 6 numaralı ev. Ay 12 numaralı evde. Son rütuşları son defa tamamlıyorsun. İşlemcin 3 numaralı evde. Artık baktığın her şeye bambaşka bir mantıkla bakmaya başlayacaksın ve bunu o kadar bilinçli bir şekilde yapacaksın ki varsayım kalmayacak ortada. Düz mantık, tertemiz mantık. Varsayım yok, bitti. Artık tık 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 icraatlerin başlıyor. Ve icraatlerin 4 numaralı evden başlıyor. 4 numaralı ev kökün, evinin içi, en güvenlik alanı. Orada bir başlıyor yenilenme haftaya. 5 numaralı ev ahdum diyeceksin. Jeton düşecek ay teraziye geçtiğince dolunayla beraber. Jeton düşecek. Aha benim bunu yapmam gerekiyor diyeceksin. Ve ay akrepteyken zıbavn. Bitti. Bitti. Ciddiyim. Bitti. Lakin Venüs'e dikkat et. 12 numaralı evinde önümüzdeki 3 haftalık süreçte kapanması gereken sayfalar olacak, önüne düşecek. Ben yenisine geçtim. Yenisine geçtin ama onlar daha tamamlanmak üzere. Tamamlanmak zorunda. Çünkü senin 12 numaralı evin. Geçmişle ilgili kalan hesapların son rötuşları, onları yaptıktan sonra zaten yapar yapmaz senin işlemcin değiştiği için senin yaptığın şey zaten yepyeni bir işlemci boyutuna geçmiş olacak. Sayın ikizler. Yeni bir işlemciyle yapılan her hamle yeni nesildir. Bu yüzden önümüzdeki haftayı son hafta olarak değerlendir. Hem tamamlanmayı hem bir üst boyuta geçmeyi aynı anda gerçekleştiriyorsun sayın Güneş burcu ve yükselen burcu ikizler. Buradaki en büyük destekçin 10 numaralı evdeki Plüton. Çok sağlam bir noktada, kariyer evinde. Mayday mayday sayın ikizler. O yüzden önümüzdeki haftayı çok ciddi bir şekilde dikkate almak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Gelelim yengeç burçlarına. Venüs 11 numaralı eve geçiş yaptı. Pazartesi'den itibaren. Her şey almaktan geçiyor. Verme kısmı değil. Verme kısmı 5 numaralı ev. Alıyorsun 5 numaralı evden 11 numaralı ve veriyorsun 11 numaralı evden geri alıyorsun. Yani önümüzdeki hafta oldukça hareketli bir hafta. Haftanın hemen başında konfor alanını yenileme açısından. Aynen. Senin işlemcin nerede? Değişti. 2 numaralı evde. Değerler evinde. Orası artık yepyeni bir alan. Farkındasın veya değilsin. Bilemem. Ama fark etmek zorundasın. Ay 3 numaralı evinde. Düşündüklerinde yepyeni fikirler, yepyeni olasılıklar olacak ve bu olasılıkları haftanın ortasında ay terazide 4 numaralı evinde tamamlayacaksın. Tamamlandıktan sonra 5 numaralı ev, yaratıcılık evi, düşündükleri, yaratıcılığı, 4 numaralı güvenlik alanını pekiştirip
Üstüne 5 numaralı evde yaratıcılığını katıp vereceksin önümüzdeki hafta coşkuyu. 11 numaralı eve geri dönecek. Venüs orada. Orayla birleştireceksin. Birleştirdikten sonra yepyeni model, yepyeni bir versiyon olarak devam etmek zorundasın sayın yengeç. Geçmiş alışkanlıkların önümüzdeki hafta sona eriyor. Bitti. Yepyeni bir sen. Onun startı önümüzdeki hafta. Hem Venüs Boğa'da hem Venüs'ün yönettiği diğer burçta tamamlanma var. Düşün. Venüs aşağıya geçiyor, yukarıda tamamlanma var. Tık, bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun sayın yengeç burçları önümüzdeki hafta. Resmen çift yönden çark, tık. Ondan sonra reset. Yeni işlemci yürü. Yeni işlemcinin önü açılıyor önümüzdeki hafta. Gelelim sayın aslan burçlarına. Bir numaralı evde yeni işlemciniz olur. Onunla aranız nasıl sayın aslanlar? Şimdi olay nedir? Bir numaralı evde yeni işlemci gerçekleşti. Venüs nereye giriş yapıyor? 10 numaralı kariyer evine. Tamamen tadını çıkarıp iyi değerlendir. Kariyer evine para giriş yapıyor. Hem de Boğa burcunda. Bunu bu hafta gezegeninin 2 numaralı evine giriş yapmasıyla beraber durmak yok. Durman yasak. 2 numaralı ev kendi değerler evin. Haftanın ortasında kafamda öyle şeyler oturacak ki, tamamlanacak ki seni tutmaları biraz zor. Çünkü ondan sonra dönüşümün kökte olacak. 4 numaralı evde, akrepte. Onu ne kadar iyi kullanırsan o kadar iyi. Çünkü Plüton'un 7 numaralı evinde en önemli aksta ciddi işler ve ciddi ilişkiler aksında bu dönüşüm noktasını en avantajlı bir şekilde geçirmen lazım. En disiplinli şekilde. Tamamlaya disiplinli mantık çerçevesinde rasyonel ve realist olmak zorundasın. Başka olasılığın yok. Aksi takdirde Satürn 9 numaralı evde bütün yaşam alanını neşter gibi keser atar. Ciddi ve oturaklı bir şekilde yapmadığın her şeyi kesip atar. Bu hafta yaptığın her şey bundan sonraki sürecin temelini oluşturacak. Çünkü yeni işlemciyle yapıyorsun sayın aslan burçları. Bu mudur? Budur. Gelelim şimdi sayın başak burçlarına. Bilinç altında ne oldu? Yeni işlemci kalan geçmişe arrivederci için. Ne oldu? Geçmiş evinde bilinç altında işlemci değişti. 12 numaralı ev sona erdi. Geçmişi kapattın. Şimdi yepyeni bir sen yolculuğuna gidiyorsun. Bu da ne demek oluyor biliyor musun? Hiç olmadığı kadar yüksek ışık saçıyorsun. Çünkü yepyeni işlemci parıl parıl parlıyor. Ahlunk. Şimdi önümüzdeki hafta Venüs'te 9 numaralı eve geçtiğin andan itibaren bütün yaşam standardın, yaşam şeklin, hayat felsefen matematiksel olarak yeni algoritmaya uyum sağlamaya başlayacak. Destek verecek. Çünkü Venüs kendi evinde Boğa'da. Maddesel yönden yepyeni bir aşamaya geçiş yapıyorsun. Pazartesi itibaren. Ve bütün bununla ilgili olasılıkları haftanın başında Ay Başak Burcu'ndayken değerlendirip ele alman lazım. Bunu yaptıktan sonra çünkü değerler evinde bir tamamlanma yaşanacak. Terazi Burcu. Bu bütün dengeleri değiştirecek. Ve bu dengeler Ay Akrep Burcu'ndayken hem yakın çevrenden başlayacak düşünce şekline kadar. Her şeyi dönüştürmeye başlayacak. Bunu ne kadar mantık çerçevesinde yaparsan o kadar
avantajlı ve karlı çıkarsın Sayın Başak Burcu. Çünkü ondan sonra atacağın her adım etrafını seni artık tanıyamayacağım manasına geliyor. Çünkü şunu diyeceksin. Ben bunları hak ettim. Nokta. Ve bunu demek zorundasın. Çünkü geçmiş artık bitti. Done. Çünkü organizasyonda attığın her adıma Plüton izi bırakacaksın. O öyle böyle bir iz değildir. Güneş kadar etkilidir. Çünkü güneş yaşamı, Plüton ölümü temsil eder. 6 numaralı evde organizasyonda atacağın her adım seni işlemcinin değişikliğiyle yıldırım hızında tık 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 tık, çünkü Kova burcundaki Plüton normal burçlardan çok daha hızlı hareket eder. Bunu son bir yıl içerisinde fark etmiş olmanız gerekiyor. Çünkü Kova çok hızlı hareket eden bir burçtur. Bu mudur? Budur. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Dilin didin, dilin didin didin. Nerede konu? 11 numaralı evde. Dış alanda işlemci değişiyor önümüzdeki hafta. Hatta dün değil evveli gün değişti. İşlemciye giriş yapıldı. Ters açıyla aynen giriş yapıldı. Muazzam bir giriş yapıldı. Önümüzdeki hafta artık bunun sonraki aşamalarına son sayfalar çıt 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 kapanacak. Ay Başak'tayken her şey resmileşmeye başlayacak. Ondan sonra Ay Terazi burcuna geçtiğinde sen artık yepyeni bir algoritma, yepyeni bir matematik, yepyeni sayısal veriler ve yepyeni bir mantıkla ilerlemeye başlayacaksın Sayın Terazi. 5 numaralı evindeki Plüton Kova burcunda aklına hiçbir şekilde gelmeyecek olasılıkları ve fikirleri getirecek. Çünkü matematik yanılmaz. Terazi burcu dolunayı tamamlanması Plüton'a start verdirecek. Çünkü o da hava elementinde, Kova'da. Venüs de Boğa burcunda. Alçalan Koç 8 numaralı evinde Venüs. Dış kaynakların, başkalarının kaynaklarından da kendini birden dışarıda bulacaksın ve başkalarının kaynaklarından beslenme sağlayacaksın. Bu senin kendi önünü açmana ve kendini dönüştürmene inanılmaz fırsat verecek. Bunu yapmak zorundasın. Zaten bunun için doğmuşsun. Dışarıda iletişimde olabilmek için. Çünkü Venüs'ün terazisisin. Hava elementisin. İlişkilerde uzman. Diyalogda, iletişimde uzman. Ve otoriter ve yönetici. Önümüzdeki hafta artık sahaya çıkıyorsun Sayın Terazi. Bu. Gelelim Sayın Akrep burçlarına. Sayın akrepler. 11, 12 ve 1 numaralı evler. Önce dışarıdan gelecek aldı verdi ilişkisi. Ondan sonra bunun 12 numaralı evde geçmişiyle arasındaki çıt kapanma, tamamlanma ve ondan sonra dönüşüm, ver coşkuyu. Venüs nerede? Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde. Önümüzdeki hafta ciddi manada tamamlanmalar yaşanacak. Ve kapanmalar yaşanacak Sayın Akrep. Bu kapanmalar sana çok güzel, verimli bir şekilde matematiksel olarak geri dönecek. Çünkü sen tuttuğun bir işi sonuna götürmeden bırakmayan bir burçsun. Bu senin en büyük avantajın bu hafta. Ve işlemci senin nerede değişti? 11 numaralı ev Terazi ve Başak. 10 numaralı ev Aslan. Kariyer evinde işlemci değişti. İstesen de duramazsın. Hiç şansın yok. İstesen de duramazsın. O önden gidiyor zaten. Sen sadece arkasından koşturacaksın.
Tamamlamak için. Seni mıknatıs gibi çekecek oraya. Niye? Çünkü işlemcinin yöneticisi gezegeni Güneş. Güneş nerede? Koç burcunda. 1 numaralı evde. Bütün yaşam alanı tık 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 arka arkaya açılmaya başlayacak. Ve matematiksel olarak run tuşuna basman yeterli. Bitti. Çünkü önümüzdeki hafta kapandıktan sonra toparlayıp ve çok güzel bir şekilde kapatabilirsen ondan sonraki haftaya o kadar rahat başlayacaksın ki sayın. Of, bu hafta kapanışın son haftası. Tamamlamanın son haftası. Gelelim şimdi yay burçlarına. Sayın yaylar. 10, 11 ve 12 numaralı evler. Kariyerinden geliyor. Toparlanmaya götürüyor. Son noktayı koyuyor. Son nokta. Tamam. Venüs 6 numaralı evine geçiyor. Organizasyonlarda last dance. Matematiksel olarak. Last dance. Bu son şansın. O son şansından sonra bak şu. Tınk. Yukarı çıkıyor. Geri dönme şansın var mı? Yok. Çünkü aşağıda kaldı. Bitti. Son adımın. Bık. Matematiksel olarak son adım. İşlemci nerede değişti? 9 numaralı evde. Ne oldu? Yepyeni bir yaşam tarzı başladı. Orada nasıl parlıyor biliyor musun? Karşıda Plüton var. Onlar yaparken karşıda Plüton. Ne oldu? Şimdi şöyle göstereyim. Daire burada. 9 numaralı evin burası. 3 numara, oradan 3 numaralı eve geçiş yapacak. Burada işlemci değişti. Plüton burada. İşlemci, şuradaki işlemci Plüton'un sayesinde değişti. Oradaki değişen işlemci bu hafta son aşamadan geçip Plüton'dan geçerken tık. O yüzden son adımını atacaksın diyorum zaten. Matematiksel ve mantıksal olarak tutarlı adımlar atmak zorundasın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu yaylar. Aksi takdirde kendin kaybedersin. Çünkü o eksileri artıya inşa etmek zorundasın. Başak, Akrep eksilerini terazi tamamlamasıyla, artı tamamlamasıyla artıya inşa etmek zorundasın matematiksel olarak bu hafta. Aksi takdirde ne oldu? Done. Fatal error. Fatal error. Bitti. Mistake after mistake. Başlar. Hata üstüne hata başlar. Çünkü sen ondan sonra ertelemeye başlarsın. Ben tanıyorum seni. Gelelim sayın Oğlak burçlarına. Evet, 9, 10 ve 11. Her şeyin A'dan Z'ye yeniden başladığı nokta. Başkalarının kaynakları ve dış alanda işlemci değişti. Yeni rekabet alanı, yeni rakipler, yeni nesil rakipler, yeni nesil anlaşmalar, yeni nesil kaynaklar başlıyor. Sayın Oğlak. Ve bunu sen yepyeni bir alanda yapmak zorundasın ve haftaya bunun startını başlatıyorsun. Ve ondan sonra 10 numaralı evinde, kariyer evinde tamamen dengeler değişiyor. O dengeler oturmasıyla beraber sen haftanın sonuna geldiğinde haftanın başına bir bakacaksın. Sanki o senin hayatın değilmiş gibi. O hayatı ben ne ara yaşadım, nasıl yaşadım, ben bu hayata ne ara geçtim. Aynen. Nasıl geçtim? Matematiksel olarak imkansız diyeceksin. Mümkün değil. İşlemci değiştiyse matematik olarak her şey imkanlı. Senin şuradaki matematiğin değişmiyor sadece. Onu değiştirmen gerekiyor. Yoksa yeni versiyona adapte olamazsın. Mümkün değil. Çünkü üst bilinçteki matematik yapay zekadır. Alt bilinçteki matematik eski rutinlerindir. Onunla onun tutması imkansız. İmkansız.
bu hafta. Bunu yaşayacaksın. Venüs senin 5 numaralı evine geçiş yapıyor. Oradaki yaratıcılığı, o matematiği ona oturtmak için kullanacaksın. Aksi takdirde eski fonksiyonlarla yeni algoritmalar kuramazsın. Güncel değil deyip error verecektir. Sen diyeceksin niye error verdi? Bu niye eskisi gibi çalışmıyor? Çalışamaz. Çalışırsa alan yürümez. Çünkü o alan bunu kabul etmez. Bu durumda ne olur? 2 numaralı evindeki Plüton senin değerlerini çökertir. Çünkü oradaki kaynakları Plüton karşıtlığı bozdu. Çünkü orada doyum noktasına geldin matematiksel olarak. Daha ileri çıkamazdı. Bu yüzden o yeni formüller için o formüllere uygun alan bulman lazım. O alana geçiş yapacaksın. Dan nokta. Gelelim şimdilik gelelim arkadaşlar seyirci kova burçlarına. Sayın kovalar gölgelerin yüceğine. Aynen. İşlemci nerede değişti? 7 numaralı evde. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Kovalar jilet gibi bir haftaya başlıyor. Jilet gibi. Tertemiz. Venüs nereye giriş yapıyor? 4 numaralı evinde. Kendi haneni düzenleyeceksin. Kendi güvenlik alanını düzenleyeceksin. Güzelleştireceksin ve matematiksel yeni nesil bir alan yaratacaksın. Bu alan Terazi burcundaki tamamlanmanla devam edecek. Terazi burcundaki tamamlanma nerede? 9 numaralı evinde. Bütün yaşam tarzın, yaşam felsefen, yaşam alanın her şey güncelleniyor. Daha üst model bir yaşam standardına geçiş yapıyorsun. Aynen. Zaten ondan sonra 10 numaralı evinde Akrep'te kariyerin de dönüşmek zorunda kalacak. İstesen de istemesen de. Çünkü bunu sağlayan 1 numaralı evindeki Plüton. John Hatice, John Hatice diyecek sana. İstemiyorsan değiştirme. Sen değiştirmezsen ben de komple yakarım. İstiyorsan değişmek zorunda. Değişmek zorunda. Değiştirmezsen Plüton Venüs'e bir kare açı yapar. Sırf yaşam alanı değişmez, kökünü de yakar. Çünkü Plüton yakandır. Ve bunun için dış kaynaklarla bağlantıya geçeceksin haftanın başında. Ondan sonra yepyeni alanı tescilleyeceksin ve final destination değil start vereceksin. Bu. Net. Gelelim balık burçlarına. Şimdi sayın balıklar, Venüs geçecek yakın çevrene ve düşündüğün her şeyi güncelleyebilme fırsatı var sana şu anda. 3 numaralı eve giriyor Venüs. Üst bilinç. İşlemci nerede değişti? 7 numaralı ev Başak, 6 numaralı ev. Günlük organizasyonlar evinde yeni bir işlemci giriş yaptı. O işlemci seni yeni nesil organizasyonlara götürmek zorunda. Ve sen de ona eşlik etmek zorundasın. Neye istinaden? 12 numaralı evdeki Plüton'a istinaden. Bütün geçmişi silip attı. Çünkü oradan oraya bir ters açı yaptı. Bu ters açıyla önümüzdeki hafta yeni bir haftaya giriş yapıyorsun. Bir terazi burcu tamamlanmasıyla. Terazi burcu tamamlanması nerede gerçekleşecek? 2 numaralı evin Koç. 2 numaralı evin Koç. Onun tam tersi. Dış kaynaklarla. Dış kaynaklar bağlantılı yeni bir aşamaya geçiş yapıyorsun. Önümüzdeki hafta ortaklıklar, rakipler ve onların kaynakları ve onunla beraber büyük bir dönüşüme hazırlanıyorsun. Haberin olsun. O yüzden her şeyi
sil baştan ele alacaksın. İstesen de istemesen de sayın Güneş burcu ve yükselen burcu balıklar. Haftaya start veriyorsun. Bu mudur? Budur. Ve bu start ciddi manada başlıyor. Başak burcu ile beraber. O yenilenmeleri yapmak zorundasın sayın balık. Hiç kimseye ne kendini feda ettireceksin ne başkasının kendisini feda etmesini sağlayacaksın. Çünkü balığın çalışma prensibi bu. Dümdüz dengede, çünkü terazi burcu dolunayı dengesel tamamlanma demek. Ve bu yepyeni bir inşa dönemine girdiğini gösteriyor. Bu mudur? Budur abi. Arkadaşlar, ben Ozan Kurtbay. Bugünkü yayınımız bu kadar. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hadi beyler, diliyorum. Eyvallah.